İlk kez isim vermiyoruz ya, çok zorlandım şu an. İlk kez eşim olmadan podcast yapıyoruz. Benim mahlasım Necmi. Sen bunu geçen de söylemiştin. Starbucks'tan kahve alırken öyle yapıyorum ya. Necmi adıyla. Necmi diye mi söylüyorsun? Evet valla. Necmi adıyla. Evet, yanımızda Necmi var. Evet, Necmi. Necmi modern bir erkek. Modern. Niye modern erkeksin? Ya modernlik değişir ama neyi tanımadığımıza göre. Biraz modern aç bakalım. Senin modern anlayışın ne? Benim modern anlayışım. Modern ne demek? Çağa uygun işte. Şu anki duruma uygun. Hadi şeyden bir yaklaşalım. Bizim Z kuşağı içerisinde. Necmi için Z kuşağı erkeği demedim. Dedim ki modern bir erkek. Neyse. Şimdi şöyle, bugün şunu konuşacağız. Şu anki durum içerisinde belirli erkek kalıpları vardır. Erkeklik kalıpları vardır. Sert olmalıdır. İşte koruyan, kollayan, eve aşk getiren, yemeği karısına yaptırtan falan böyle. Şimdi böyle genel kalıplar var. Tabii bu son birkaç yılda değişti. Şimdi Necmi'nin şöyle özellikleri var. Marjinal bir arkadaş. Japon çayı falan içiyorsun. Değil mi? Evet. Japonca. Evet, ben Japonca. Karşımda şu an katarsın ses. Neyse. Japon çayı içiyor. San Sebastian yapıyor. Geçen gün burger ekmeği yaptı, tam buğdaylı undan. Sonra başka ne değişik Böyle zevkleri var? niş zevklerim var. Evet, Niş diyebilir miyiz? niş Evet. zevkleri var. Şimdi ben sosyal bilimler okuduğum için, bizim en yakın arkadaşlarımızdan bir tanesi de sosyal bilimler okuduğu için. Ama Necmi elektrik elektronik mühendisliği okuyor şu anda. Ama aslında tam kalıplara uyan biri. Yani işte erkek dediğin mühendislik, ağır şeyler. Sadece erkeklerin olduğu yerler. Böyle. Evet, şimdi sana şuradan soracağım soruyu. Bayağı uzun tuttum girizgahı. Foucault'un öznelleşme kavramı vardır. Özne doğduğu zaman yoktur. Aslında yani bireyin kendisinde bir benlik yoktur. Bu öznelleşmeyle zaman içerisinde kişi kendini tanımlar. Şimdi biz de modern erkek diye başladık ya. Sonra anlattım seni falan. Ya zaman içerisinde bir de geliştiği çevre koşulları da etkiliyor değil mi hani? O Tabii. belirlerken yani Tabii. nasıl bir yapı kuracak kendine dair. Aile, çevre, arkadaşlar Hı hı. veya okuduğun kitaplar, gördüğün durumlar vesaire, bunlar çok senin hani nasıl bir özne haline geleceğini belirliyor. Hani mesela bir insan kendini işte ben şuna önem veririm, yeşilliğe önem veririm falan demesi gibi düşün. Kendini öznelleştirmesi. Daha siyasi yerden de bakabilirsin ama yani bu biraz daha bireysel noktada ele Foucault'un alacağız biz bugün. iktidar diye açıklamaları da var da. Aynen. Bu varoluşlar aslında benziyor. Nasıl? Varoluşu da hani kendi özünü aslında Evet. kendi davranışlarında, davranış değil de eylem. Yani Evet. eylemlerine yer oluşturursun diye. Bunun tam tersi ne oluyordu bunu unuttum sadece. Kavramı bilmiyorum da tam tersi de şeydi. Senin özün var. Özün neyse o şekilde davranırsın diye. Kendin oluşturmazsın yani eylemlerinde. Varoluşluk bunu mu söylüyor? Varoluşçuluğun tersi. Varoluşçuluk sen özünü kendi davranışlarınla oluşturursun. Aynen, o zaman Yani Foucault'un dediği yerde buna daha denk geliyor. Çünkü hı hı. O daha yakın yani evet. Benim sen aklıma ilk gelen oydu. şey neydi? Tabula rasa mı denir? Boş bir tahtasın sen. Sen onu zamanla doldurarak Hmm. kendini var ediyorsun. Yani öyle bir noktada aslında. Şimdi bu modern erkek dedim ya. İşte sen şimdi baktığın zaman aslında çoğu kalıbın dışında duruyorsun. Çünkü mavi Japon çayı içiyor. Şu yanında da getirmiş. Ya çoğu şeye bakarsam çoğu hem kuşağın hem de erkek. Tamam bizim kültür etkisi ve kuşaktan yani genel davranışları hani analiz edersem ayrılıyorum oldukça. Daha marjinal bir çizgideyim evet. Evet. Şimdi ben de o yüzden seni çağırdım. Dedim ki Necmi, gel buraya. Seninle bunu konuşacağız. Neden mavi çay içiyorsun? Seni sorguya çekiyorum. Çok ama bak çok şans eseri gelişti aslında olay. Ben 4 sene önce bir kendi memleketimde gittiğim kafede görmüştüm. Aa mavi renkliymiş diye. Mavi cezbetti o anda sordum. Ondan dolayı yani kaynağını öğrenince tamam dedim bunu bir araştırayım. Böyle bir çay sitesini buldum. Ha, yani şey yok mu, böyle Japon çayı rahatlatır, beni düşüncelerimden arındırıyor diye bir düşünce değil mi, yoksa şey mi? Daha sonradan eriştim işte. Hani o siteyi buldum işte. Web sitesi üzerinden sipariş verdim. Hı hı. İstanbul'a geldim. Covid'den işte o Sonra. şeyden sonra evet, online eğitim senesinden sonra gelmiştim. Tayland'dan geliyormuş. Özünde bir orkide çiçeğiymiş yani. Japon çayı değil mi yani bu? Hayır, ilk mavi kelebek çayından bahsediyorum işte. O mavi renkli olan. Ha, ilk içtiğim bu. Peki Hı hı. çayı anlat bakayım. Çayın ne özelliği var? Çay stresi azaltıcı hani kortizol düşürücü etkisi varmış. Öyle söyleniyor Bu açıklamasında. ilk içtiğin kelebek çayı mı böyle? Evet. Evet. Sonra şu an mesela buraya getirdiğin ne çay? Bu seferki getirdiğim Japon yeşil çayı en kalitelisi diye söyleniyor. Matcha'dan sonra Gyokuro diye geçiyor. Şimdi kendi okuduğum kadarıyla bunlar çayı hasat ettikten sonra Japonlar belli katmanlara göre hani bizdeki Karadeniz çaylarında da bir şey var herhalde. En üsttekinden en alttakine doğru bir harmanlama ya da bir şey var mı bilmiyorum. O işlemi bilmiyorum bizimkilerde ama benim Japonlardan okuduğum kadarıyla. Üzerini kapatıyorlar. Işıktan maruz kalmasından dolayı içerisinde klorofil hani bu lisede hatırlıyor musun hiç?
Ben Sen çok hatırlamıyorum. Ben sen sözelci olduğu için tamam, onu geçiyoruz, yere geç. Es geçiyoruz. Tamam, o yeşil rengini veren maddeden dolayı pigment klorofil oluyor. Hı hı. Tamam mı? O renkten dolayı daha fazla birikmeye başlıyor. Ya o kapatıldığı için ve daha uzun süre durdukça o pigment miktarı daha fazla artıyor. Çaya renk veriyor. Aynı zamanda içerisindeki besin değerleri hani farklı oluyor. L-theanin diye bir madde var mesela. Sakinlik falan sağlatıyor. Sakinlik Hı sağlıyor. hı. Ya genel olarak Kafan çok sakin oluyor. tamam, o zaman yani genel olarak Odaklanmanı bu arttırıyor. içtiğin çaylar senin odaklanmanı arttırıyor. İşte seni rahatlatıyor, sakinleştiriyor. Hı hı. Peki bu sakinlik arayışı niye? Yani Aslında mesela ben söyleniyor ya, bir denemek istiyorum. hı hı. Hoşuma da gidiyor. Tam diyorum, bu aslında hiç fena fikir değil. Bunu kendime adapte edebilirim diyorum. Çünkü Kendi şöyle yaşam her şundan dolayı demek istiyorum. Mesela ben rahatlamak istiyorsam daha çok alkol ve sigaraya başlıyorum. Hı hı. Kötü Hı hı. alışkanlıklar. Ben bir erkek olarak işte alkol ve sigara tüketiyorum ama bunu erkek olduğum için yapmıyorum tabii. Ben bunları beğeniyorum, bunu yapıyorum. Hı hı. Sen niye mesela sen hiç alkol tüketmiyorsun. Sigara Evet. da içmiyorsun asla. Alkolü Mesela bir yere oturduğumuzda da alkol içmiyorsun. yani kayıtlara geçsin, alkolü 3 sene önce içtim en son. 3 sene denemek için yani. Ondan sonra da tamam, bunun nasıl olduğunu görmek için. Yani Tadını sen merak ettiğim için. tadını merak ettin. Evet. Ama sonrasında mesela şu an bir şey olduğunu biz bir yere gittiğimizde enteresan bir çay varsa çayı alıyorsun mesela. Veya başka bir şey varsa bir şey alıyorsun. Kayıtlara geçsin mi? Bu ne zaman oldu? Yani öyle bir tercihin olsa yapmaz mısın? Yani düz kahve alırım. Ya da kendi tercihime hitap eden, evet, o. Tamam, Mesela şey alırım. şimdi ben alkol alabiliyorsam alkol alırım ama sen öyle bir seçenek varsa onu seçersin. Toplumda şöyle bir algı var. Erkek dediğin daha böyle ağır başlı durur. Daha böyle bir sert durur. Şimdi hani bir çekince olması gerekir. Şey sözü de var hani, erkek adam dediğini içer Ha, diye mesela- lafını da duyuyor mesela. Mesela erkek adam yapar gibi. Hı hı. Şimdi tabii bunlar çok eskide kaldı gibi düşünüyoruz ama hala toplumda çok ağır bir şekilde duruyor. Hatta şimdi bu rapçilere falan bakıyoruz. İşte tarzlarına, davranışlarına, Hı hı. cinsiyetçi söylemlerine falan. İşte dışarıdaki yeni nesil gençler, biz de genciz ama bizden daha genç olanlar hani baktığında o tarza bürünüyorlar. Yandaki kızı ya kadını işte daha böyle korumacı davranıyorlar. Tavırları daha maço. Bunun dışındasın. Ya ben de öyle olduğunu düşünüyorum açıkçası ama hani genel olarak baktığımızda bizim çevremiz böyle. Bunu işte yapmandaki sebep nedir? Mesela şöyle deniyor. 80'den sonraki şu neoliberal düzende Hı hı. erkeğin belli bir kalıbı var ama bu kalıp dışarısına çıkıldığı anda da işte evde eşine yardım etmekten ziyade iş paylaşımı yapıyorlar. Hani bak, yardım etmek başka bir şey. O lütfen yaptığın bir şey gibi durur Hı ama hı. sen yapıyorsun. Mesela senin şu an eşin yok ama sonuç olarak sen ev işlerini yapan birisin. Davranışların diğerlerine nazaran daha kadınsı olarak söylenebilecek bir şey yani. Hı hı. Sonuçta Japonca için kadınsı derler ama böyle bir şey yok aslında. Ben de diyecektim, tam ötekileştirme geleceğim mi diye. Heh, Oraya doğru aynen. geleceğiz Söyle. yavaştan. Evet, şimdi sen söyleyebilirsin şimdi. Evet. Bu şey mi, ötekileştirme hakkında mı yoksa? Ya mesela ya Yani diyelim ki alkolden başlayayım. Benim alkol içmememin sebebi ya yüksek ihtimalle küçüklükten tabii aileme muhafazakar olması. Yani dini etkisi vardır küçüklüğümde. Sonrasında neden olduğunu bilmiyorum. Yani arkadaş ortamlarında hep içiliyordu ama ben etkilenmiyordum. Benim etkilendiğim şey değildi. Belki bunda genetiğin etkisi var yüksek ihtimalle. İnsanın neye bağımlı olabileceği, neyin gerçekten onun zevkine hitap edeceği. Bendeki başka. Onu burada açıklar mıyız bilmiyorum tabii de. nedir? Değinebiliriz aslında, evet. Söyle. Ya benim pornografi tüketimim vardı mesela. Evet. Ya O sen o aşırıya kaçmıştı Hı hı. muhtemelen. Ya o beni kötü etkiledi psikolojik olarak, mental olarak. Sen dedin ki bundan daha uzaklaşabilmek için daha böyle sakinleştirici, daha böyle bohem bir tarzda takılabilirim yani. Arayışım sakinlik değildi. Tamam, madem bu şeye girdik, Evet. porno meselesine girdik. Arayışa girmemin şeyi de bir nevi oraya bağlanıyor çünkü. En dip nokta mental olarak o zamanlarda yaşadım, hani eve kapandığımız zamanlarda, ondan sonraki senelerde falan. Yani porno tüketmemden dolayı yani çok dip noktalardaydım. Hep depresif ya da anksiyetik davranıyordum. Ya istediğin kadar kız arkadaşın olsun, sen Covid'de evde tek başınasın. Yani Hı hı. bunlar çok normal şeyler. Bunlar olabilecek şeyler. Ve Ya bilmiyorum, bana fazla etki etti belki de. Hani Yok. kompulsif bir şekilde mi davrandığım için, o davranışı sergilediğim için oldu. mesela bak, buradan da şeye gelmek istiyorum aslında. Kimisi mesela yapar, o kadar fazla etkilemez. Yani kimisi de alkolde çok fena bayılır artık Evet, yani. hani Bayılma demeyelim, çok yanlış bir kelime oldu da. ya Kendini kaybetmiştir artık. Sarhoş. Hayattan izole etmiştir. yani bağımlı, alkolik oluyor. Evet. Ya şimdi şöyle, mesela ben aslında buradan da sonraki bağlayacağım nokta şey olacaktı. Necmi çok marjinal. Necmi marjinal diye işte çay, işte daha farklı aktiviteler. Hatta baktığın zaman sen sporu falan da bayağı şey yapıyorsun. Düzenli ve Düzenli ve aktif bir şekilde yapıyorsun ve kalistenik mi diyordun sen de? kalistenik oluyor. Evet. Kalistenik yapıyorsun. Hani işte gidip de fitness'ta ağırlık kaldırayım da hayvanlar gibi şişeyim de bir durumu da yok. Bir dönem sporu
alışkanlık haline getirirken tamam öyle bir şişme şeyi de vardı, arzusu vardı. Sosyal medyadan etkileniyordum ondan. Ama daha sonrasında bu kadar fazla karşılaştırmaya gerek yok. İşte mesela Öyle bir şeye bürünmüyorsun bu hani. düşüncelere Ben girmeni de öyle olmalıyım gibi bir hissiyata girmiyorsun ve ayrılıyorsun. Kendi yoluna gidiyorsun. bir sakinlik, bir şey arayışı var ya işte. Hani Hı hı. en başta dediğimiz gibi özne olma hali. Sonuç olarak biz hepimiz işte üniversiteye başladık 18'iz. Yani ne kadar sen kendini bir şekilde tanımlasan da aslında bu geçen 4-5, seninki 7. Bu 7 yıl içerisinde insanlar kendini tekrardan buluyor. Başka bir şekilde evrilebiliyor. Hani Evet. görüyoruz sonuçta çok daha muhafazakar bir şekilde üniversiteye gelip de çok daha farklı bir yöne evrilmiş insanlar oluyor. Ya da Hı hı. çok daha liberal gelip de daha faşizan bir yere evrilmiş insanlar da oluyor. Bu sakinlik arayışı, işte bu pornografi tüketimi falan bir anksiyeteye sebep oluyor. Onu görüyorum. Sonuç olarak hani Anksiyete ve depresiflik. bir depresifliğe sebep oluyor. Anksiyeteye sebep oluyor. Peki bu anksiyete tam olarak hani niye rahatsız ediyor? Sonuçta anksiyete çağımızın hastalığı. Herkeste ucundan kıyısından var. Kimse yok dese de hani aslında sürekli bir kaygılanma hali içerisindeyiz. Sen şimdi bunu aşmak için bu yolları tercih ettin veya aşmak demeyeyim de kendini bulurken bunu yaptın. O durum nasıldı? Hem o durumu aşmaya çalışıyordum aynı zamanda kendim de bulmaya çalışıyordum. İkisini aynı anda Aynen, yapıyordum. aynen. İlginç bir şekilde meditasyon yapmaya çalışıyordum aynı zamanda. O zamanlarda kurtulmaya çalışırken. Küfür meditasyonu mesela. Ayı. O da var. Evet, Spotify'da ilk karşıma çıkanlardan onlardı. Karşıma çıkanlardan birisi oldu. Meditasyon batıdan ziyade daha doğuya kaymaya başladım hani dedim. Meditasyon taraflarını falan biraz eğildim. Pornoyu bırakmaya çalışanlar falan Reddit kullananlar iyi bilir. Onun bazı şeyleri var. Kulüp demeyelim de onu Türkçe nasıl diyelim ona? Bir sayfada hani bir sayfada bu insanlar aynı deneyimden muzdarip. Bunlar nasıl kurtulduklarını falan anlatıyorlar. Bunu ekstrem boyutlara taşıyanlar da var. Mesela hani spiritüel bir yere götürenler var. Kurtulmak için mi? Kurtulma değil. İşte Kurtulmadan spiritüel bir devam ederken spiritüel hayır bir yere hayır. götürüyor. Buna şey diye yaklaşıyorlar. Cinsel enerjini kullanıp kendini dönüştürme diye. Evet, çok garip geliyor kulağa. Bunu ilk defa mı duyuyorsun peki Evet, benden? şu an ilk defa duyuyorum. Evet, bunu yapanlar var mesela. Belli nefes teknikleri, belli meditasyonlar, bu çakralar falan muhabbeti. O yöntemle mi mastürbasyon işlemini gerçekleştiriyor? Hayır hayır, mastürbasyon falan yapmıyor. Oradaki enerjiyi dönüştürüyor. Mesela çakraların kökten başlıyor, tamam mı? Hı hı. Çok karma çorman bir konu olacak biliyorum da. Tabii daldan dala atlıyoruz. Önemli Ama değil. bugün böyle olacak. 7 tane çakram var kabul ediyor, tamam mı? Kök, işte sakral, cinsel organın olduğu yerde oluyor. Üçüncü, dördüncü diye gidiyor. Kalp var, işte boğaz var. Üçüncü göz var, hani üçüncü gözü mutlaka duyuyorsundur. Evet, onu duydum. Üçüncü gözünü açıyorsun falan filan. Bir de taç var. Bu en aşağıdan en yukarıya doğru enerjini taşıyorsun. Böyle bir şey oluyor. Evet. Garip bir sistem. Anladım. Garip bir sistem, evet. Anladım. Yani şey mi? Ve yüksek bilince ulaşma gibi böyle hedefleri var mesela. Anladım. Daha Budizm tarzında bir şey mi? Nirvana'ya ulaşmak gibi. Evet, evet, o bir o tarafı da var. Şey mi? Bu Nirvana ile orgazmı bir araya getirip orada bir buluşturma mı? Nasıl bir orgazm yaşıyorlar bilmiyorum. Ben öyle bir Yani deneyimim, benim öyle bir belki deneyimim olmadı da. Ama bırakmasaydın olurdu. Meditasyon yaparak bu anksiyeteden kurtulmaya çalıştın. Daha sonrasında çeşitli yollar deniyordum. Bu işte bu sayfadaki anlatılanları yapmaya çalıştım. Hı hı. Bir süre öyle yaptım. Çaylar. Bir de başıma şimdi Jung'un psikoloji şeyi çıktı. Aslında Gölge kuran falan çıktı. son noktada da oraya gelecektim. İşte bizim modern erkeğimiz Necmi bu şekilde daldan dala atlıyor ama aslında beni daha çok hani sonuçta seninle çok yakın arkadaşım. Hı hı. Beni sende bu kadar meraklandıran hani sonuçta her insan arkadaşının bir şeyini merak eder hani konuşmayı seversin ya. Ben merak Sen, etmiyorum seni. ben çok açık konuşurum ondan olabilir belki. Seninle konuşmayı en çok sevdiğim şey. Sen sürekli bir şeyi öğrenmeye, sürekli yeni bir şey deneyip ama böyle şey gibi de değil. Mesela biz işte Amerika'daki arkadaşımızla konuşurken işte genelde belli bir düzlemimiz vardır. Onun çerçevesinde politika, siyaset tartışırız. İşte insan neoliberalizm falan tartışırız. Ama seninle şey oluyor. İşte sen bir gün geliyorsun Japonca ile, bir gün geliyorsun Jung'la. İşte sendeyken sen şey dedin işte ben gölge tarafımı tanımaya çalışıyorum. Evet. İşte O gün anlattıktan arketipleri sonra bulmaya biraz daha izole etmeye çalıştım çünkü kötü bir fikir miydi lan bu diye düşünmeye Bana anlatman kötü bir fikirdi. Ben dalga geçtiğim için. Ya hayır hayır. Onu birisine anlattıktan sonra belki şey Dağılabiliyor ama. belki odağımı kaybetmiş olabilirim diye. Tamam, peki biraz bunu anlat. Jung'un arketip miydi? Yoksa Bu arada gölge ilginçtir tarafı? belki. Jung'un kendisi de doğuya gitmiş zamanında. Budizm ve İsmi de çok şey duruyor zaten. ya Carl Gustav Jung. Hani İsviçre'de olması lazım yanlış hatırlıyorsam da. Soyadı çok şey duruyor yani böyle. Jung o tam anlamını bilmiyorum da evet o taraflara varıyor olabilir belki de yani bilmiyorum. Ama zamanda sanırım o da belli bir dönem Hindistan'da doğu taraflarına gitmiş orada gözlemler yapmış. Hı hı. Mesela onun
Meditasyonla ilgili falan kitabı da var. Ya onun da böyle ilgilendiği spiritüellikle ilgili şeyleri var. Gölge kuramı şey diyor. Yaklaşıma göre hepimizin bir gölgesi var. Persona diye insanlara sergilediğimiz bir maske var. Hani toplum içerisindeyken. Bir de gölge, etkilendiğimiz olaylardan dolayı bastırdığımız duyguların ardında kalan böyle karanlık. Hı hı. Bunlar mesela öfke olabilir. Hani öfke anında farklı birisine dönüşürsün ya. Hı hı. Mesela ben o duyguyu dönüştürmeyi anlayabildim. Duygu dönüştürme dediğimiz şeyi bilmiyorum insanlar yapabiliyor mu garip bir şekilde. Tam Ama olarak bahsettiğin ne mesela? Bir örnek bir ver. duruma sen beni öfkelendiriyorsun diyelim ki. Tamam. Sonra aniden bir tam aydınlanma demeyeceğim de biraz farkındalık kazanıyorum öfkeli olduğuma dair. Biraz da değil, direkt farkındalık kazanıyor. Ne gerek var ki diyorum öfkelenmeye. Hani aynı sakinlikle devam ediyorum. Dönüştürmüş oluyorsun bir nevi. Ha, kendi terbiye ediyorsun bir yerde yani. Evet evet o aslında oluyor. Tamam bu her insan yaptığı şey. Yok, her insan yaptığı şey değil bence. Bazen mesela ben şeyi çok fark ediyorum. İşte eşimle tartıştığımızda şu çok fazla oluyor. Bazen istemsizce mesela temas edesim geliyor, tamam mı? Hani sert değil ama sonuç olarak bir temas, hani şu temas falan oluyor ve bu temaslar olduğu zaman hani şey diyorum. "Lan acaba öfkeye yatkın biri miyim? Şiddete yatkın biri miyim? Hani niye böyle yapıyorum falan." Şey mi? Sana dikkatini veriyor diye mi hani bunu şey yapıyorsun? Dikkatini Dürtüyorsun. versin diye değil. Yani tamamen Dinleniyor muyum ya da? ya o teması kurayım. Hani şu baskıyı yapayım. Üzerinde ben şu üstün olayım, anladın mı? Yani o tartışma esnasında. Onu sürekli yapıyorum ve temas hali zaten şey hissi veriyor. Yani şiddete de gider mi? İşte bu yatkınlığın var mı? İşte dokunma, ne bileyim, işte ufaktan böyle saçını tutma falan gibi. Sonuçta kız yani. Tutuyorsun falan, böyle saçma sapan hareketler. Aslında biraz çocukça geliyor ama düşündükçe, yani sen bunu anlattıktan sonra ben çok dikkat etmeye çalıştım. Ne kadar dalga geçsem de düşünüyoruz işte. Sonuç olarak işte hani şey dedim. Acaba gerçekten benim de arkamda, hani benim zihnimin bir yerinde bir öfkeyi dışarı kusamadığım halim olduğu için sürekli böyle o patlama anlarında şiddetli birim oluyorum. Hı hı. Yani onu düşündüm. Bu aslında gariptir. Hani başkasıyla bir sürtüşmen olur ya. Hı hı. Farklı bir davranışı vardır. O anda söylemezsin. Bir nevi bastırırsın. Daha da bastırırsın. Daha da bastırırsın. Bu daha şiddetli bir şekilde patlar ya. Aynı o şekilde aslında iletişimi o anda kurmak gerekiyor. Bu durum özelinde tabii konuşuyorum. Hı, anladım. Ama etkilendiğimiz her olaydan hani bu arkada gibi bir şey olmuyor. Derinde de olabilir. Hani görselleştirme tam olarak nasıl doğru bilmiyorum da zihnimizde. İnsanın zihni daha hoş. Ya bilinç dışı deniyor mesela. Beyninin arka Evet. taraflarına saklanmış bir şey dersin. Hı hı. sonuç olarak. Jung'un şey yapmaya çalıştı. Gölge entegrasyon diye bir şey yapmaya çalışıyor. Rüyalarında bilinç dışın sana belli semboller gönderir diyor. O semboller aracılığıyla seninle iletişim kurar diyor. O sembolleri çözüp rüya günlüğü tutmanı öneriyor mesela. Rüya günlüğü kurarsan active imagination diye bir şey var bir de. Aktif imajinasyon yani aktif Görselleştirme gibi mi? görselleştirme değil de hayal etme sanırım. Hani tam Hı. Türkçesini bilmiyorum. Ben İngilizce okuduğum için orada şeyde. Yine Reddit'ten maalesef. Hepsini Reddit'ten öğrendim. Çok büyük bir bilgi kaynağı. Onunla zamanla entegrasyonu kurunca ne oluyor bilmiyorum. Ya şey mi? Ya kendi mi oluyorsun tam olarak? Sonuç olarak burada ben şunu diyecektim. Sonuç olarak derken burada hedef bundan kurtulmak değil, farkında olmak. Doğru Evet mu? evet. Bu. Senin zaten Ya üzerinden atamazsın bence ya bilinç dışını. o zaman hani senin bu işte Evet. sakinlik arayışı, işte farklı şeyler deneyeyim ama böyle biraz daha kalıp dışında olmasının sebebi bunun farkında olmak. Bir şeyden kurtulmak, kaçmak değil mi? İlk başta kurtulmaya çalışıyordum. Hakikaten kurtulamıyormuşuz bence. Aynen. Var olduğu için Hı hı. onunla savaşmak yerine bir nevi de şey yaklaşıyordum ben meditasyonda. Onunla savaşacağına bırak aksın. Bir nehir gibi düşünüyordum. Hani Superman'deki nehir falan filan muhabbeti gibi. Bırak aksın o akışında kaybolsun. Hep öyle yaklaşırdım mesela. Görselleştirirdim. Mantıklı. Bu görselleştirme her insanda var mı bilmiyorum ama. Yok, herkes görsel bir şekilde hayal Bilmiyorum sen edebilir. yapabiliyor musun böyle bir şey? Diyelim ki bir düşünce ya da bir herhangi bir fikir, model kurarken yapabiliyor musun öyle? İyi misindir? Sen nehir aksın gitsin deyince aklıma geldi yani nasıl bir sakinlik halinde olduğum. Onu Kendi başına kurabiliyor musun? hiç denemedim. Denemedin. Denemedim. Ama yani şey düşündüğüm zaman o anlattığı şekilde oluyor. Evet. Ya isteyerek yapmamışımdır ama büyük ihtimalle çoğu insan bu hal içerisine giredir. Yani Hı hı. belli bir seviyede olan insan mı diyeyim artık. Kimseden üstün değiliz. Ama yani onu demeye çalıştım. Var olan bir kalıp var. Erkeklik dediğim. Ben o kalıptan ayrılıyorum tamam. Ya sen bu kalıbın bayağı bir dışında duruyorsun aslına baktığımızda. Hı hı. Tamam mı? Ya yıkanmış Etiyopya çocuk gibi. Hani o çocuk var ya onun gibi. Yok, onun gibi de değil bence. O ekstrem, o çok zengin. Çok ekstrem. Yani 1 milyon dolara da kahve içmesem olur ya. Yani şey demek istiyorum. Şimdi sen bu kalıpların dışarısında olduğun için. Hı hı. Ya bu arada kalıpların dışarısında olmak şeyini de çok böyle farklı gibi algılama. Senin bir özelliğin var, tamam mı? Sen çok fazla yeni şey denemeye okeysin. Farklı bir duruma sokmaya çalışıyorsun kendini. Ne kadar sayısal bir zekan olsa da diğer yönünde geliştirmeye çalışıyorsun. Onları sizin sayenizde keşfettim burada sözel Ya tarafımı da. bizim mesela. sayemizde veya bizim Ya bir sohbetlerimizden şey olmuştur yani bir etkisi olmuştur. etki olmuştur evet. Şimdi ben diyorum ki
Sen bu davranışları sergilerken kendini ben böyleyim diye düşündün mü? Yoksa bunun farkında mıydın? Yoksa hiç farkında olmadan zaten senin var olduğun özne bu muydu? Bak bu baştaki en başta konuştuğumuz şeye getiriyor. Hani varoluşçuluk ya da senin Foucault'un özelleştirmedi mi? Özneleştirme mi? Özneleştirme. Özneleştirmeye denk geliyor. Bak çalıştığım kadarıyla hani iş bir nevi şeye denk geliyor. Yin Yang var ya. Hı hı. Onun arasındaki dengeye geliyor. Aslında o dengeyi sağlamaya çalışıyordum. Ben lise son sınıftayken şey kavramını çok düşünüyordum. Denge kavramı üzerine. Hani hep sürekli o kavramda falan dönüp dolaşıp oraya geliyordum. Ne kavram ben tam anlamadım. Yin Yang. Hani Ha, bildiğin Yin Yang. Yin Yang var ya. Evet. Şu siyahla beyazın birbirini kovalması. Onu biliyorum, evet. O işte o. Onun birbiri içerisinde dengede olması. Aslında o Jung'un da şeyinde psikolojisinde tam ona geliriz de oradaki dengeye gelmesi de şey var. Sorduğun soru kısmına gelirsem hani hem özümü buluyordum aynı zamanda keşfediyordum daha doğrusu. Aynı zamanda o öze dair belli şeyler eklemeler yapıyordum o özle birlikte. Hı. Belli eylemler gerçekleştiriyorum. İkisi bir arada oluyor aslında. Yani o deneyimle birlikte kendimi daha çok keşfediyorum. Daha fazla şeye erişebildiğimi fark ediyorum. Daha fazla kilitli kapıyı açıyorum. Aha. Ve o merak duygumu körüklüyor. Ve elimde fırsat olduğu için tabii ailemden gelen babam sağ olsun yani maddi bir şey destek sağladığı için bana Hı hı. İstanbul'da farklı bir şehir. Kozmopolit olduğu için bir sürü kültürden insan görüyorum. Bir sürü sınıftan insan görüyorum. Elimde bir fırsat var. Maddi olarak da yapabiliyorum. Bu fırsat varsa bir daha yaşayamayacak olursam eğer pişman olurum diyorum ve deniyor. Bana hitap eden ne tabii ki de. Benim görüşüm böyle. Biraz opportunist mi oluyor artık? Fırsatçılık değil de. Fırsatçı değil de buna uygun bir şey bulamadım. Çok daldan dala atladık hani. Tam bir şey derinleşmedik ama. Sonuç olarak burada postmodern erkeğin analizini yapmaya çalıştık. Ya da modern erkek, bilemiyorum artık. Ne kadar yaptık bilmiyorum biz de Ne senin kadar olarak yaptık da. bilemiyorum. Buradan herhangi bir genç erkeğe veya çevremizdeki erkeklere, ben de dahil, ne demek istersin? Hiçbir şey demek istemiyorum. Bana ne lan? Podcast'in aslında bu konuda hani sessizliği de dahil edilmesi lazım bak bu tip sorularda. Ve düşünme şeyi. Keşke görsel de yayınlansa da bu. Ha, görsel yayınlansa evet olabilirdi. Bak herkesin elinde öyle bir fırsat yok işte ya. Belki de ya bunu dini açıdan bakarsak Tanrı belki de öyle bir şey vermiyordur. Tanrı, Allah, Yahudi artık neyse. Bence hepsi aynı. Ha, herkese bir amaç vermiyordur belki de. Hani bu NPC olmak vardır ya. Hı hı. Matrix'in içerisinde normal bir insan gibi. Ya tabii Ya uyanmasını isterim herkesin. sürekli öyle söyler. Eşim sürekli öyle söyler. Sıradan olmak da çok zordur. Sıradan olmayı da başarabilmek lazım bazen. Bu son söz gibi olmayacak da ben sıradanlığın dışına çıktım ya. Farklı bir kalıptayım Hı hı. mesela. Sıradan olamıyorum. Yok bilmiyorum yani. Becerebildiğim şey değil gibi. Normal olamam diyorum herhalde. Bu da Ama farklı bir hastalık mı olur İşte artık? o zaman postmoderne giriyorsun. Benim dediğim noktaya giriyoruz. Çünkü postmodern bir noktada moderne evriliyor. Sorunun cevabı evet o zaman. Postmodernim yani. Arkadaşlar, ne olursanız olun, erkek olduğunuz için kendinizi kimseden üstün saymayın. Kimliklerin ve sınıfların var olduğu bu dünyada hepimiz eşitiz. Bunları aşıp daha güçlü, daha özgür, daha mutlu bir dünya arzuluyoruz. Uyanın. Yanın ha şöyle. Şimdi şöyle yapıyoruz. Normalde 3 2 1 deyip bay bay diyoruz. Tamam. 3 2 1 Bay bay.